Hiç düşündün mü? Oğlunu öldüren Pers İmparatorunu bir anne nasıl yok etti? Bu hikaye sadece bir savaşın hikayesi değildi. Bu hikaye bir annenin sınırlarının nerede bittiğini anlatıyordu. Bozkır'da bir halk yaşardı. At sırtında büyür, ok atarak konuşur, özgürlüğü devletten üstün tutardı. Bu halk antik kaynakların Masaget dediği Saka İskit dünyasına bağlı bir bozkır topluluğuydu ve başlarında bir hatun vardı. Onun adı Tomris Hatun'du. Doğuda ise başka bir güç yükseliyordu. Pers kralı 2. Kiros, imparatorlukları yutan adam. Kiros Bozkır'ı da almak istedi ama kılıçla değil, hileyle. Tomris'e evlilik teklif etti ama bu bir ittifak değil, bir boyunduruktu. Tomris reddetti. Savaş kaçınılmazdı. Pers ordusu açık savaşta zorlanacağını biliyordu. Bu yüzden kılıç değil, hile kullandı. Geri çekilir gibi yaptı. Ardında çadırlar bıraktı. İçleri şarap doluydu. Bozkır savaşçıları için bu bir tuzaktı. Çünkü onlar sarhoşluğu bilmezdi. Zafer sandıkları sofrada, iradeleri yok oldu. Ama savaş burada bitmedi. Asıl kırılma şimdi başlayacaktı. Gece çöktüğünde Pers askerleri geri döndü. Sarhoş savaşçıları kılıçtan geçirdi. Hayatta kalanları zincire vurdu. Tomris'in oğlu da o gece esir düşenler arasındaydı. Adı Spargapises'ti. Pers çadırında gözlerini açtığında artık tutsaktı. Ama o tutsak yaşamaktansa kendi canına kıymayı seçti. O anda Tomris için savaş değişti. O artık bir hükümdar değildi, bir anneydi. Bozkır geri dönüşsüz bir savaşa girdi. Milattan önce 530 civarında iki ordu karşılaştı. Persler disiplinliydi ama Bozkır'ın rüzgarı disiplin tanımazdı. Masaget süvarileri çarpıştı ve o gün dünyanın en güçlü adamlarından biri bir annenin öfkesiyle yok oldu. Antik tarihçi Herodot şöyle yazar. Tomris Kiros'un başını kestirdi ve kan dolu bir tuluma koydurdu. Hayattayken kana doyamadın, şimdi doy sözü Bozkır'da yankılandı. Ama bazı tarihçiler bu anlatının abartıldığını söyler. Gerçekten böyle mi oldu yoksa bu bir güç hikayesine dönüştürülmüş bir efsane miydi? Aslında bu galiba Bozkır'ın ilanıydı. Kadın gerektiğinde devletin ta kendisiydi. O gün Bozkır'da sadece bir kral ölmedi. Bir kadının neler yapabileceği tarihe kazındı. Bu Bozkır'dan saraya uzanan kadın iktidarının da ilk halkasıydı. Evet. Bir sonraki videoda bu halkanın en güçlü figürlerinden biri olan Börte Hatun var. Kaçırmamak için kanala abone olmayı sakın unutma.